Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay ve steryum yengeçlerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için acil durum nedir? Akacak olan enerjiler nelerdir? Şimdi arkadaşlar yengeçlerde şöyle bir durum var. Hani hunimi taktım, gözümü kulağımı her şeye kapattım. Sadece silahlarımı kuşandım ve koşuyorum gibi bir etki aktı açıkçası. Kartlarımızın tamamını açalım. Yengeç burcu arkadaşım için gelecek olan mesajlar nelerdir diyelim. Sen de güzel bir şekilde odaklan. Alman gereken mesajlar nelerdir sevgili yengeç burcu? Hemen bir bakıyorum. Wow, en sevdiğim kart geldi şu an. Arkadaşlar aramızda sanatla ilgilenen arkadaşlarım var mı acaba? Sanatla ilgili sahne sanatları, saz sanatı, söz sanatı, çalmak, üretmek, oynamak. Bakalım. Sizin ekstra şanslı olabileceğiniz bir süreç olacak. Özellikle bakın. Sanatı burada hobi olarak görmedim arkadaşlar. Bayağı meslek olarak gördüm. Saz sanatçısı, söz sanatçısı, bestekar, besteci arkadaşlarım, oyuncu, tiyatrocu, daha çok sahnede yer alan arkadaşlarım için. Bakın burada çok farklı bir iş, çok farklı bir proje, daha önce hayalini kurduğun fakat bir türlü sana gelmeyen bir teklif, yani bir projenin içerisinde yer almak var. Şöyle bir bakalım. Şimdi ilk başta aldığım etki şöyle arkadaşlar. Hani demiştik ya yengeçler hunisini takmış koşuyor gibi bir etki var ama. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani diyorsunuz şöyle bir kafa var yengeçlerde. Hani arkadaşlar çok güzel bir söz vardır ya. Akıllı olacağına, yani akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine, deli ol dünya senin kahrını çeksin. Yengeçler artık böyle bir kafaya girecek sanki. Ama ne uğraşacağım ya, ben birazcık deli rolü yapayım da birazcık deli gibi davranayım da dünya benim kahrımı çeksin gibi bir etki var açıkçası. Ve burada arkadaşlar büyük bir bilgeleşme aldım yengeç burçlarında. Sanki burada bir koltuğa oturuyorsun, bir makam, bir mevki, bir koltuk. Ve insanlar senin fikirlerinden faydalanıyorlar. El hareketlerin, düşüncelerin, yazdıkların, çizdiklerin. Bu süre zarfında mavi rengini çok kullanmaya başlayabilirsin. Mavi rengini sevmiyorsan bile sevmeye başlayabilirsin. Mavi senin için çok önemli olacak önümüzdeki süreçlerde. Zaten Boğaz çakrasını da temsil eder arkadaşlar. İnşallah yanlış hatırlamıyorum şu an. Çok yorgunum çünkü. Çok önemli olacak senin için. Mavi, yeşil, turuncu ve tonları ekstra bir önemli olacak. Bu renk çok ayrı olarak geldi. Şimdi burada arkadaşlar ilahi bir birleşme var yengeç burçlarının hayatında. Fakat bu ilahi birleşmeyi sadece aşk hayatı olarak almayın. Ruhsal olarak, hani ruh ailesi deriz ya, böyle bir şey var, bu gerçektir. Zaten her gün böyle şeyleri ben niye hep yengeçlerde söylüyorum bilmiyorum ama zaten her gördüğümüzde insan değildir. Hani deriz ya ruhu yok, öyledir arkadaşlar. Şimdi burada ilahi bir birleşme, ilahi bir kavuşma. Gerçekte hak ettiklerin, hani yine ben şunu çok severim ya, sana ait olanı kimsenin senden almaya gücü yetmez. Sana ait ve gelecek bir şey varsa o mutlaka gelir ve seni bulur. Zaten burada şu anki aşamaya göre hissel olarak da, maddesel olarak da, soyut olarak da, somut olarak da farkına vardığın, hayatına çekmek istediğin ya da hissel olarak istediğin şeylerin sana kavuşması ve seninle birleşmesi var. Yani burada ilahi bir birliktelik. Ama dediğim gibi bu sadece aşk anlamında değil arkadaşlar. Ve burada başkalarına rehberlik yapmak vardır. Öğretmenlik yapabilirsin. Astroloji eğitimi alabilirsin. Alıyorsan bunları çok daha, zaten yapıyorsan bunları çok daha iyi seviyeye taşıyabilirsin. Tarotla ilgili bir şeyler olabilir. Spiritüel alanlarla ilgili bir şeyler olabilir. Bilgi almak, bilgi edinmek, o bilgiyi insanlara yayma ile ilgili çok güzel bir etki var. Ve burada ben şunu gördüm. Senin yaptığın şey, yine bir söz daha vardı ya, umarım yanlış hatırlamıyorum. Kalem kılıçtan keskindir gibi. İnşallah yanlış değildir. Böyle bir şey var. Sanki yazdıkların, çizdiklerin, söylediklerin, tepkin, duruşun, tavrın kılıçtan keskin olacak gibi. Yani tek bir hamleyle gerçekten birilerinin ipini kesebilirsin gibi bir enerji aktı. Yani ben görsele göre enerji yorumluyorum arkadaşlar. Ona göre herkes kendi durumunu alsın. Kendi durumuna göre yorumlasın.
Birileri seni deney olarak kullanmak isteyebilir. Deney olarak kullanmak isteyebilir. Buna dikkat et. Bu ne demek biliyor musunuz? Gerçekten birileri seni deney olarak kullanmak isteyebilir. Bu bunu nasıl yapıyor? Ya da Yengeç burcu karanlığın içerisinde bile, kötülüğün içerisinde bile nasıl gülebiliyor, nasıl güçlü kalabiliyor? Hiçbir desteği arkasında ya da böyle ensesi kalın birileri, cart curt neyse onlar olmamasına rağmen bu kız ya da bu beyefendi, hanımefendi hiç fark etmez. Ya nasıl seni böyle birileri seni keşfetmek isteyecek ve gerçekten seni incelemeye alacaklar. Hani sen bunu nasıl yapıyorsun? Bu enerjiyi nasıl yayıyorsun? Ama seni kandırmalarına dikkat et. Yani ıssız bir yerde yakalayıp da gerçekten hani şöyle işte aşkım, bebeğim, seviyorum, canım, cicim deyip seni duygusal olarak kullanabilirler. Sen zaten buna açıksındır. Buna karşı dikkat et. Gerçekten seni anlamaya çalışacaklar. Anlamlandırmaya çalışacaklar. Acaba diyecekler ki bu hangi gezegenden geldi? Acaba bu bizim dünyadan değil mi gibi bir durum olabilir. Bununla birlikte ben senin maske takabilme noktanı çok iyi aldım. Yani şöyle, önümüzdeki süreçlerde duruma göre, şimdi tarot destelerin bir tanesinde çok güzel bir söz vardır. Der ki şimdi arkadaşlar tarot bir inisinyasyon aracıdır. Özellikle uyanış sürecinde olan ben niye buradayım hani bunun farkına varan fal olarak kullananlar çok fazla, onlara çok kızıyorum ama şimdi özellikle o kişiler için yani farkındalığı yüksek ruhlara rehberlik yapabilmek içindir. Evet burç yorumları yapıyoruz. Çoğunlukla eğlence amaçlı, daha çok hani herkes moral bulsun diye. Evet ama destelerin asıl amacı odur. Yani destelerin bir tanesinde şey vardı ya arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Yani uzun süredir izleyenler bilir. Hayvan ruhundaydı galiba. Der ki kartların bir tanesinde oyuncu ol. Ne demek oyuncu ol? Bazı insanlar göçüp gidiyor mesela. Dünyanın ağırlığını kaldıramıyor. Tamam hani sözleşmesi biten ya da görevini tamamlayan gider. Onlar başka bir şey ama bazıları böyle hayattan soğur, yemeden içmeden kesilir, başka bir şey olur, kaldıramaz. Çünkü hayatında bilge biri yoktur. Onu yönlendirebilecek biri yoktur. Belki çok ona layık olmayan bir hayatın içindedir. Karanlığın içinde boğuluyordur gibi. Hani zaman zaman deriz ya biz de işte ya ben buraya ait değilim, burası neresi gibi sorgular çok olur. Şimdi burada ben yengeçlerde şunu aldım. Şimdi dedim hani bak seni kullanabilirler, buna dikkat et. Ama burada şöyle bir durum var. Geçmişte sen zaten kendini çok kullandırtmışsın. Yani bir yerde sana ters düşen bir şey varsa kabuğuna çekilmeyi bilmişsin. Almasam da olur, yemesem de olur, içmesem de olur. Tadımız kaçmasın yeter ki. Huzursuzluk çıkmasın yeter ki. Kabuğuna zaten yeterince çekilmişsin. Meydanı bırakmaman gereken kişilere bırakmışsın. Arkadaşlar esas insanlar geri planda durduğu zaman sahte insanlar ya da insan görünümlerde hep böyle sahnede olurlar. O yüzden hani yine ben zaman zaman söylerim ya ki zaten bu olan bir şeydir. Hani kötüler niye bu kadar azıtır? Çünkü iyiler kendilerini geri plana çekerler. İyiler kötüler kadar arsız olsa, azızsa işte bak hayvan ruhunda diyor ya bak oyuncu ol. İşte hayat sahnesinde oyuncu ol. Bak hayat sahnesi oyuncu ol. Zaten yeteri kadar kendini kullandırmışsın sevgili Yengeç Burcu. Burayı kısa kesiyorum artık yeter. Anlaması gereken arkadaşlarım zaten anladı. Ve artık bak diyorsun ki sen bu saatten sonra maske takmayı bileceksin, bu bir. Oyuncu olmayı bileceksin, bu iki. Karda yürüyüp ya da karda kayıp, buzun üzerinde kayıp izini belli etmeyeceksin. Maske, adamına göre davranmak, insanına göre davranmak, duruma ve yerine göre davranmak. O an alaycı mı olman gerekiyor? Ortamı hissettin, enerjiyi hissettin, kişilerin IQ'sunu, zekasını hissettin, ona göre davranacaksın gibi. Şöyle düşünün arkadaşlar, hepimizin böyle kariyer hayatına başladığımız zamanı düşünün. İşte ben 7 yaşımda para kazanmaya başlamışım. Çünkü çocukken bile bir şeyler alırdım, satardım, böyle oyuncak satardım falan. Ama hani böyle daha çok işte 18'imden sonra işte hem eğitim hayatı işte hem harçlık çıkartalım falan. Herkes bir düşünsün. Belki 25, belki 30 hiç fark etmez.
Özellikle kendi işini yapmaya başlayan arkadaşlarım için. Mesela böyle bir şey yaparsın ama yaptığın şeye fiyat vermeyi bilemezsin mesela. Böyle bir utanırsın. Kişileri kendine çekmen gerekiyordur, utanırsın. Orada ne yapman lazım? Aralara böyle bir kelimeler sıkıştırman lazım. Hani orada dünyevi olarak ne yapman gerekiyor, sonra yapman lazım gibi. Yani burada artık oyuncu olmayı öğrenmiş Yengeç Burcu. Bakın bir önceki ya da ondan önceki açılımda da buna benzer bir şey çıkmıştı. Ve burada güvendiğin insanlar seni o kadar çok yaralamış ki. Arkandan dönen işler, sessizce işleyen entrikalar, iç dünyanı inanılmaz alt üst etmiş. Gerçekten sanki böyle her şeyini ortaya koymuşsun. Alın beni kullanın demişsin. Ben bunu demedim diyebilirsin ama halin, tavrın, üslubun, vericiliğin. Gerçekten bir kabuğuna çekilmek var Yengeç Burcu. Ama artık bu durum senin için dağılacak çünkü oyuncu olmayı öğreniyorsun. Ve burada bir çağrı var. Bakın hayvanlardan aldığınız mesajlara dikkat edin. Hayvanlardan aldığınız mesajlara dikkat edin arkadaşlar. Hayvanlarla olan iletişiminiz, bu sizden önceki bir burçta daha çıkmıştı. Boğa burcundaydı sanırım. Zaman zaman yalnız kalmayı, kendine ayrı bir alan oluşturmayı, ne sana iyi geliyorsa hayatının bu aşamasında bunları yapman çok önemli. Sana kitap okumak mı iyi geliyor? Bir an her şeyi kapat, kitabını oku. Resim çizmek mi iyi geliyor? Bir an her şeyi kapat, resim çiz. Spor yapmak neyse. Kendine birazcık alan oluşturman çok önemli. Çünkü burada negatif olarak da bak geceleri çok enteresan kabuslar görüyor olabilirsin. Birileri ya da bir şeyler seni korkutuyor olabilir. Yengeç Burcu. Bu tarz tuzaklara düşmemeye dikkat et. Yapamam, olmadı, olmayacak, cak, cek, cuk, cuk bu tarz şeylere asla düşmemeye dikkat et. Korku, kaygı, endişe, ya bu düzeliyor, ayağa kalkıyor, hadi şuna bir korku pompalayalım. Hani havadan bir korku sıkalım gibi testler olabilir arkadaşlar. Böyle testler olabilir. Bunlara asla yenik düşme. Her yerden zaten korku pompalıyorlar. Ya en basiti gerçekten yani bir insan ruh taşıyorsa, gerçek bir insansa kelamında ya söylediği kelimeden anlarsın zaten. Kötü konuşan, fesatlı, kin ya bunlar insana yakışan şey değildir. Ruhu olan kimseye yakışmaz. Sürekli kötülükten bahseden. Bununla bile çok kolay etrafındaki insanları çözebilirsin. Korku, kaygı, vesvese bunlara dikkat et. Ne olursa olsun evet hayatın içindesin bundan sonraki aşamada. Hayatını oyuncu olarak devam ettirebileceksin bu çok güzel. Ama diyor ki bak kendine ayrı bir zaman ayırman lazım. Ayrı bir zaman. Kuş sesi, kuş sesleri dinlemek, kuş cıvıltıları, balina ve yunus sesi. Yunus sesi. Bu aralar sana çok iyi gelebilir. Bunları dinleyebilirsin. Frekanslarla, frekans müzikleriyle kendini iyileştirebilirsin. Ama tabii YouTube'da şimdi çok fazla var. Her şeyden çok fazla var. O yüzden onun için profesyonel kanalları araştırın arkadaşlar. Sorabilirsiniz aynı zamanda. Suda vakit geçirmek yine sana çok iyi gelebilir. Bazılarınız arkadaşlar bakın bu yaz değilse bile en geç önümüzdeki yaz ayında denizi çok yakın bir yere, belki bazılarınız oturuyorsunuzdur ama denize çok yakın bir yere yerleşmek, denize olan bir yere yerleşmek gibi ya da oradan bir ev almak gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu çok küçük bir bilgiydi. Bunun dışında bir de hastalık süreçleriniz de çok olmuş olabilir. Yalnızlık, hastalık, içsel yani iç çekişlerin, içe kapanmak, İçsel arayışların bunlar çok artmış olabilir. Geceleri uykusuzluk, seni uyutmayanlar, kabusların, rüyalar, bla bla yani böyle gizli seni etkileyen kötü ne varsa bunların artık sıyrılması var Yengeç Burcu. Çocukları olan, evlatları olan Yengeç Burcu arkadaşlarım, onların hayatları ile ilgili çok güzel haberler, işleriyle, kariyerleriyle ilgili güzel haberler alabilirsin. Ve burada gerçekten evet bu benim dostum, bu benim ruh ailemden diyebileceğin insanların hayatına çıkması. Ve burada sevdiğin şeyden para kazanmak, bu sana zaten asıl bereketi getirecek olan şey bu. Sevdiğin işten para kazanmak, maddi güvence, bereket bunlar zaten verilecek diyor sevgili Yengeç Burcu. Şimdi burada eski düşmanlarını affedebilirsin ya da sana kötülük yapanları belki affedebilirsin. Sen hani kimi ne kadar affedebileceğini bilirsin. Eğer hatasını telafi ediyorsa. Ama diyor ki bak sana bir hata yapmışsa yani hiçbir kusurun yokken hata yapmışsa evet belki affedebilirsin ama hayatına sokmamaya dikkat et. Aynı zararı tekrar görebilirsin. Aşırı fedakarlık, aşırı duygusallık
ve insanlara olan yani o koyduğun çizgi, sınır çizgi. Bunlara dikkat etmen lazım. Duygusal patlamalar, bunlara karşı dikkat etmen lazım. Ve burada bastırdığın yani içine attırdığın, bastırdığın, dışarıya atamadığın şeyleri şifalandırmak için güzel bir süreç olacak senin için. Hani burada yengeçlerde herkes bir sussun da kendi sesimi dinleyeyim gibi bir duruma geçmek var arkadaşlar. Şimdi burada sanat alanlarını söyledik. Danışmanlık yapmak, öğretmenlik yapmak, birileri sana bir şeyler danışabilir. Bu sağlıkla ilgili bir konu da olabilir. Online kurslar, eğitimler olabilir. Sen açabilirsin aynı şekilde ya da alabilirsin. Psikolojik danışmanlık, yaşam koçluğu, bu alanlarla ilgili bir şeyler olabilir. Yazarlık, yazmak, çizmek, yemek, işçilik, el işçiliği, el lezzeti, bunlar da aynı şekilde. Dijital işler, bunları da yapabilirsin. Peki bakalım diğer kartlarımızdan ne gelecek diyelim. Yengeç burcu arkadaşım için. Hemen kartımı alıyorum. Ben şey yapacaktım. Diğer burçlara yapmıştım ama o desteği şu an nereye koydum bilmiyorum arkadaşlar. Aklındaki kişiden sana gelecek olan mesaj yapacaktım ama ben alırım şimdi onu, bir dakika. Şimdi buradan bir kart çekelim bakalım. Şimdi şey yapacağız. Aklındaki kişi, yani aklındaki kişine bir, yani varsa aklında biri, ona karşı niyetini alacaksın. Onun senin tarafına gelecek olan akışa birazcık bakacağız. Ama bundan sonra ikiyüzlülük, sahte gülüşler, ikiyüzlülük, sahte gülüşler, yüzünü gülüp arkandan farklı düşünülmesi. Bu enerjiler birazcık daha seni yoklayacak Yengeç burcu. İyileşmek, karanlıktan aydınlığa çıkmak, egosal benliğini koruma içgüdüsü. Bir de özellikle bu yaz aylarında 2 aylık süre içerisinde daha önce hiç gitmediğin bir şehre veya ülkeye gidebilirsin. Yani turlarla bile olabilir arkadaşlar. Ve tekerrür, başa sarma olayların tekrar etmesi, kısır döngü. Şimdi bakın, bu yakın tarih içerisinde, en geç 5 haftalık süre içerisinde geçmişte yaşadığın fakat bir türlü aşamadığın insan ilişkileriyle ilgili bir konu olabilir, parayla ilgili bir konu olabilir, halletmen gereken bir evrak, bir konu, çalışman gereken bir ders, bir eğitim olabilir. Bunun tekrarı özellikle bu 5 ila 6 haftalık süre içerisinde hayatına gelecek. Bununla ilgili tamamlaman gereken bir durum var. Bir bak bakalım geçmişte ne yaşadığında o olayın aynısı tekrar etti. Bu tekrar sınav niteliğinde senin hayatına gelecek dedi. Bunu çözmen lazım yani yolunun açılması için. Şimdi ben diğer kartları alacağım. Bir saniye. Şimdi Yengeç burcu, eğer aklında biri varsa, niyet ettiğin biri varsa o kişiyi tut. Bakalım o kişiden sana gelecek olan mesaj nedir diyelim. Zeka savaşı. İkiniz de gardınızı indirmeyi ve savunmasız olmayı öğrenene kadar bu aşk bir savaş olmaya devam edecek dedi. Bu kart kime geldi bilmiyorum arkadaşlar. Herkes kendi durumuna göre alsın. Bir diğer mesaj. Yasak meyve. Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Seni yasak meyve olarak görüyor dedi. Bakalım bu kime geldi, çok merak ediyorum. Şimdi 2 kart daha alacağım burası için. Ve cadı, ne kadar güçlü ve büyülü olduğunuzu görüyor ve bazen ona aşk büyüsü yapıp yapmadığınızı merak ediyor dedi. Bu kimin de acaba arkadaşlar? Hanginizin aklındaki kişi? Bakalım. Ve adalet, size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyor dedi. Peki bu enerji okuması bu şekildeydi sevgili Yengeç burcu. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Abonelikler ücretsiz arkadaşlar, bunu unutmayalım. Sadece bir tık yapacağız. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Her zamanki gibi zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere, hoşça kal.